Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir şişe maden suyu ile kat kat tel tel ayrılan börek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. 1 adet yumurta akı ekledim. Sarısını üzeri için ayırdım. 2 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Üzerine 1 şişe maden suyu ekliyorum. Malzemeleri güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 4 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masada özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamuru yoğurma kabında toparladım, masaya aldım. 3-4 dakika kadar hamuru yoğuruyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 4 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Hiç dinlendirme yapmadan direkt bezeleri hazırlayıp bezeleri dinlendiriyorum. Bezeleri bir 15 dakika kadar dinlendirirseniz rahat bir şekilde açılacaktır. Bezeleri hazırladım. Uygun bir servis tabağına alıyorum. Üzerini kapatıyorum. Bu şekilde 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz yoksa bir 10 dakika kadar da dinlendirebilirsiniz. Oda ısısında masanın üzerinde 15 dakika kadar dinlendirdim. Dinlenen bezeleri tek tek açıyorum. Tek tek açıp yağladıktan sonra videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. 150 gram kadar tereyağı erittim. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ karıştırdım. Ilıkken kullanıyorum. Soğuğa yakın bir ılık olması gerekiyor. Çok fazla eritmeyin. Açarken sadece un kullandım. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bezeyi yeteri kadar açtım. Hazırladığım yağ karışımından sürüyorum. Dikkat ederseniz tereyağını tam eritmedim. Yumuşak parçalar kalacak şekilde ayarladım.
Fırça yardımı ile yavaş yavaş sürüyorum. Her yerine değmesine dikkat ediyorum. Hamuru yağladıktan sonra katmer katlar gibi katlayıp kenara alıyorum. Diğer bir bezeyi de aynı şekilde açıyorum. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. İkinci bezeyi de aynı şekilde açtım. Aynı şekilde yağlıyorum. Yağladıktan sonra katladığım hamuru ortasına yerleştiriyorum. Hepsini aynı şekilde hazırlıyorum. Dördüncü bezeyi de açtım. 3 tanesini katlamıştım. Onları içerisine yerleştirdim. Katlarken kuru kalan kısımlarına yağ sürüyorum. Yağı bu aşamada bol bol sürebilirsiniz. Bekledikçe yağ bu şekilde yoğunlaşıyor. Katladıktan sonra buzdolabında yarım saat kadar dinlendirdim. Üzerini mutlaka streçle kapatın. Hava almamasına dikkat edin. Yarım saat kadar dinlendirdim. Tezgaha biraz un serptikten sonra hamuru tezgaha alıyorum. Elimle biraz büyüttükten sonra oklava yardımı ile yavaş yavaş açıyorum. Dilerseniz bu aşamada merdane de kullanabilirsiniz. Hamuru dikdörtgen veya kare olacak şekilde açabilirsiniz. Göz kararı olacak şekilde kesiyorum. Dilerseniz bardak yardımı ile de kesebilirsiniz. O şekilde şekillendirebilirsiniz. İç malzemesi için ben yağlı köy peyniri kullandım. Dilediğiniz iç malzemeyle bu tarifi yapabilirsiniz. İç harcını yerleştirdikten sonra üçgen olacak şekilde katlıyorum. Dilediğiniz farklı şekilde de yapabilirsiniz. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Üzerlerine sadece yumurta sarısı sürüyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında
Altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Böreklerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardılar. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra doku testi yapıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.